2026 yılında finansal astroloji lensinden baktığımızda, 2026 altın fiyat tahmini ve 2026 gümüş fiyat tahmini sorusu tam bir kozmik güç savaşı haline geliyor. Bu sadece iki emtia arasındaki rekabet değil, otoriteyle halk, istikrarla kaos, güneş ile ay arasındaki ezeli çekişme. Altın mı gümüş mü yatırım yapmalı sorusu, 2026 seviyeleriyle birlikte finansal astroloji 2026 perspektifinden bakıldığında çok daha netleşiyor. Merhaba astroloji ve finans tutkunları. Kozmik savaş başlıyor hayal edin. Güneş, tahtında dimdik dururken ay, gölgelerde sinsice yükseliyor. Altın, kralların ve merkez bankaların metali, gümüşse sokakların, spekülatörlerin ve endüstrinin asi çocuğu. Videonun sonunda 2026 için en kritik ayı net söyleyeceğim, o yüzden sonuna kadar kalın. Çünkü bu bilgi portföyünüzü değiştirebilir. Bu döngüde taraf seçmek zorundasınız. Sistem çökerse mi güvende kalmak istiyorsunuz? Yoksa patlayıcı bir ralliye mi oynuyorsunuz? Siz hangi taraftasınız? Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Finansal astrolojide altın ve gümüşün DNA'sı. Altını güneş otorite, devletler, rezerv para sistemi, güvenli liman psikolojisi. Altın, korku anlarında parlar. Satürn'ün disiplinli baskısı altında bile dimdik durur. Yapısal krizlerde kral olarak tahtını korur. Gümüş ay halkın metali, spekülatif doğası yüksek, endüstriyel kullanım, teknoloji, güneş panelleri, elektronik sayesinde ani sıçramalara açık. Uranüs'ün elektrikli enerjisi ve tutulmalara duyarlı. Volatilite onun karakteri. Ay döngüleri gibi hızlı yükselir, hızlı düşer. Tarihsel astro döngüler büyük kriz dönemlerinde, Satürn-Plüton kavuşumları gibi, altın korkuyla yükselir, güvenli liman olur. Spekülatif genişleme dönemlerinde, Jüpiter-Uranüs açıları, gümüş açgözlülükle patlar, endüstriyel taleple coşar. Tutulma yıllarında, özellikle para aksında, gümüş genellikle daha agresif ataklar yapar çünkü kitle psikolojisi ani akar. Unutmayın, altın korkuyla yükselir. Gümüş açgözlülükle patlar. 2026 gökyüzü analizi, kozmik çarklar dönüyor. 2026 yılı, finansal astrolojide büyük değişim yılı olarak anılacak. Çünkü sadece bir değil, 3 dev gezegen aynı anda sahne değiştiriyor. Şimdi bu etkileri, cüzdanınıza yansıyacak şekilde detaylandıralım. Satürn Koç'ta, otoritenin demir yumruğu ve altın. Şubat 2026'da Satürn, Balık'ın belirsiz sularından çıkıp Koç'un savaşçı ve öncü enerjisine geçiyor. Bu ne demek? Devletlerin dönüşü. Merkez bankaları artık bekle gör politikasını bırakıp yeni ve sert kurallar koymaya başlıyor. Satürn Koç'tayken disiplin ister, yapısal güç ister. Altın için anlamı. Sistem yeniden yapılanırken herkes en güvenilir olana sığınır. Altın, Satürn'ün bu sert ve kurumsal enerjisiyle tam bir uyum yakalar. Eğer piyasada bir otorite krizi çıkarsa, Satürn Koç etkisi altını sarsılmaz bir kale haline getirir. Kral, tahtını korumak için ordularını topluyor. Uranüs ikizlerde, dijital para ve gümüşün iletkenliği. 2026 ortasında, ani değişimlerin gezegeni Uranüs, 7 yıllık boğa seyrini bitirip İkizler Burcu'na adım atıyor. İşte oyunun renginin değiştiği yer burası. Teknolojik şok dalgaları, İkizler hızı, iletişimi ve çipleri temsil eder. Uranüs burada yeni nesil bir teknoloji patlaması demektir. Gümüş için anlamı. Gümüş sadece bir yatırım aracı değil, dünyanın en iyi iletkenidir. Yapay zeka, AI, yeni nesil robotik sistemler ve yeşil enerji, Uranüs temaları, gümüşe olan endüstriyel açlığı zirveye taşıyacak. Uranüs ikizlerdeyken gümüş fiyatları grafiklerde elektrik çarpması gibi ani ve dikey yükselişler yapabilir. Gümüş artık sadece fakirin altını değil, geleceğin yakıtı haline geliyor. Başak Balık tutulmaları, kitle psikolojisinin kaosu. Tutulmalar, piyasalardaki vade değişimlerini ve kitlelerin ne yöne koşacağını belirler. 2026'daki Başak Balık aksı, tam olarak verimlilik ve hayaller arasındaki çatışmadır. Duygusal volatilite, gümüş, ay, tutulma döngülerinden en çok etkilenen metaldir. Başak'ın detaycılığı ile Balık'ın belirsizliği birleştiğinde, yatırımcılar bir sabah aşırı panikle satış yaparken, akşamına devasa bir açgözlülükle gümüşe saldırabilir.
Bu dönemde stop loss koymayanların canı yanabilir. Çünkü kitle psikolojisi bir sel gibi akacak. Jüpiter yengeçte, bolluğun limanı yücelim. Ve Haziran 2026'da büyük iyicil Jüpiter, en sevdiği, yüceldiği yer olan Yengeç burcuna geçiyor. Bolluk ve koruma, Yengeç, evi ve güvenliği temsil eder. Jüpiter burada paradaki bolluğu artırır ama bu bolluk riskli varlıklara değil, güvenli ve besleyici varlıklara akar. Metal savaşına etkisi, Jüpiter yengeçteyken altına sükunet ve istikrarlı bir büyüme verir. Gümüşe ise halkın yoğun talebi sebebiyle devasa bir likidite sağlar. Bu dönem, rasyonun, altın-gümüş oranı, gümüş lehine keskin bir şekilde daraldığı, gümüşün arayı kapattığı bereketli hasat mevsimi olabilir. Arkadaşlar, Satürn disiplini, altın, Uranüs ise isyanı ve yeniliği, gümüş, temsil eder. 2026'da gökyüzü bize şunu diyor: eskiyi korumak istiyorsan altın, yeni dünyada servet inşa etmek istiyorsan gümüş. Ama unutmayın, Uranüs'ün olduğu yerde her zaman bir sürpriz vardır. Şimdi gelin, bu anlattıklarımı takvim üzerinde netleştirelim. Volatilite mi istiyorsunuz, güven mi? Seçiminiz bu. Şimdi videoyu durdurup kendi doğum haritanıza bakın. Eğer haritanızda Boğa, Başak veya Oğlak gibi toprak grupları baskınsa, altının o stabil güveni sizi daha çok çekecek. Ama ikizler, terazi veya kova gibi hava burçları ağırlıktaysa, gümüşün o adrenalin dolu ralli dalgasına kapılmaya çoktan hazırsınız demektir. Teknik, astro kombinasyonu. Altın-gümüş rasyosu astrolojik kırılımlarda kritik. Tarihsel ortalamasının üzerinde kaldığında gümüş genelde daha agresif toparlanır. Satürn Koç girişi ve Uranüs geçişi civarı, Şubat-Nisan 2026, rasyo yükselebilir, altın lehine. Ama tutulma dönemleri ve Jüpiter yengeç geçişi, Haziran sonrası, rasyoyu düşürebilir, gümüş atakları. 2026 kritik zamanlamalar. Hangi ay? Ne olacak? Piyasalar tesadüfleri değil, döngüleri takip eder. İşte 2026 andanıza not etmeniz gereken o büyük kırılmalar. Şubat 2026, Satürn Koç'ta disiplin ve korunma. Şubat ayı, 2026'nın ilk büyük kapısını açıyor. 14 Şubat itibarıyla Satürn'ün Koç burcuna girişi, piyasalarda şaka bitti mesajı verebilir. Altının rolü, Satürn Koç'tayken bireysel savunma ve devletlerin kendi içine çekilmesi ön plandadır. Altın bu dönemde, sistemdeki çatlaklara karşı en güvenilir sigorta poliçesi olarak öne çıkar. Eğer bu ayda jeopolitik gerilimler veya bankacılık kısıtlamaları duyarsanız, bilin ki Satürn Koç'un ayak sesleridir. Altın burada sarsılmaz bir kale gibidir. Nisan, Temmuz 2026, Uranüs ikizler tutulmalar gümüşün şok dalgası. Nisan sonunda Uranüs'ün ikizler burcuna adım atmasıyla, yatırım dünyasında hız ve teknoloji dönemi başlıyor. Gümüşün patlama potansiyeli, ikizler burcu çipler, iletişim ve yüksek teknolojidir. Gümüş ise bu teknolojinin en iyi iletkenidir. Uranüs ikizlere geçtiğinde, özellikle Mayıs ve Temmuz aylarındaki tutulmalarla birleşerek gümüşte volatilite patlaması yaratabilir. Gümüş grafiklerinde dikey, elektrik çarpması gibi yükselişler görebiliriz. Bu dönem, traderlar için devasa fırsatlar, hazırlıksız yakalananlar içinse sert düzeltmeler barındırır. Haziran 2026 ve sonrası, Jüpiter yengeçte bolluk ve bereket. Haziran sonunda Jüpiter, en güçlü olduğu yücelişinde yengeç burcuna geçiyor. Bu, piyasalara taze bir nefes ve likidite bolluğu demektir. Agresif gümüş, istikrarlı altın. Jüpiter yengeçteyken hem altın hem gümüş yükselir ama gümüş, endüstriyel talep ve halkın yoğun ilgisiyle çok daha agresif bir performans sergileyebilir. Bu dönemde, altın-gümüş rasyosu hızla daralabilir. Yani, gümüş altına göre çok daha fazla değer kazanarak arayı kapatabilir. Sonbahar 2026, ikinci dalga ve enflasyon sınavı. Eylül ve Ekim aylarında gökyüzü tekrar sertleşiyor. Plüton'un ekstrem hareketleri ve tutulmaların artçı etkileriyle enflasyon dünyada tekrar manşetlere oturabilir. Gümüşün ikinci perdesi. Eğer enflasyon verileri beklentilerin üzerinde gelirse ve sanayi talebi Uranüs etkisiyle devam ederse, gümüş yılın ikinci büyük dalgasını başlatabilir. Bu dönem, açgözlülüğün piyasaya hakim olduğu, spekülatif fiyatların uçuştuğu bir zaman dilimi olabilir. Özetle arkadaşlar, yılın ilk yarısında altın ile kalenizi kurun, risklerinizi minimize edin.
Nisan-Haziran geçişinde ise gümüşün o fırtınalı ama kazançlı denizine yelken açmak için hazırlıklı olun. 2026'da kazananlar, rüzgarı, Uranüs, arkasını alanlar ama çapasını, Satürn, sağlam atanlar olacak. Güvenli senaryo, sistem baskısı artarsa altın, yüksek enflasyon, sistem güvensizliği altın, agresif senaryo, spekülatif döngü başlarsa gümüş, yüksek enflasyon, spekülatif genişleme gümüş, enflasyon ve değerli metaller karışımı olursa gümüş daha agresif olabilir. Endüstriyel talep kitle coşkusu. Mini karşılaştırma. Altın, düşük volatilite, sistem güveni, rezerv varlık, jeopolitik risk ve merkez bankaların rezerv politikalarıyla desteklenir. Gümüş, yüksek volatilite, endüstriyel talep, yeşil enerji ve güneş paneli talebi, spekülatif ralli. Siz yatırımcı mısınız? Trader mı? Yorumlara yazın. 2026'da altın mı, gümüş mü? 2026 yılında gökyüzü bize şunu fısıldıyor. Statüko, altın ve gelecek, gümüş arasında bir seçim yapma, ikisinin dengesini kur. Sistem sarsılırken Satürn'ün disipliniyle altını elinde tutanlar uykularını kaçırmayacak. Ama Uranüs'ün hızıyla gümüşün dalgalarını sürenler, 2026'nın gerçek kazananları olabilir. Unutmayın, astroloji bir kader değil, bir yol haritasıdır. Rüzgarın nereden eseceğini bilmek, yelkenleri doğru yöne açmanızı sağlar. Sizin stratejiniz ne? Altının sarsılmaz güveni mi, yoksa gümüşün patlayıcı enerjisi mi? Nisan 2026 gelmeden gardınızı aldınız mı? Şimdi yorumlara yazın. Benim tercihim altın ya da benim tercihim gümüş. Nedeninizi de belirtin. Üzerine konuşalım. Bu astrofinans yolculuğunda gökyüzünün dilini cüzdanınıza tercüme etmeye devam edeceğim. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki kozmik analizde görüşmek üzere. Bol kazançlı ve ışıklı günler.